Herkese selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir inceleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Lenovo'nun Legion serisi olan bir gaming keyboard'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konuğu Lenovo Legion K300 RGB arkadaşlar. Bu klavyeyi almamın nedeni klavye hem fiyatıyla hem de özellikleriyle gerçekten dikkat çekiyor. Ve ülkedeki para durumuna bakarsak gerçekten alınabilecek gaming klavyeler arasında gerçekten iyi standartları olan, fiyatı gerçekten uygun olan, hani 350-400 lira gibi bir fiyatı alabiliyorsunuz. Aşağı yukarı 300 liraya da var. Ve gerçekten güzel deneyimler sunan, gerçekten kaliteli gibi gözüken, yani kaliteli olan bir klavye arkadaşlar. Bu yüzden bunu size sunmak istedim. Size bunun videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Ben bundan önce de Steel serisinin mouse'unu falan çekmiştim. Siz de çok beğenmiştiniz. Çünkü gerçekten o da kaliteli bir mouse'tu. Bunun gibi incelememi istediğiniz ürünler varsa, hani fiyat performansı olsun, Türkiye şartlarında alınabilecek böyle iyi klavyeler, iyi mouse'lar, iyi kulaklıklar olsun istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup aşağıda yorum olarak ne istediğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar diyorum. Hemen şöyle bir kamerayı kontrol edeceğim. Tamam arkadaşlar, kamera kontrolünü de bitirdim. Çünkü kamera biraz böyle hani yukarıda tripodum olmadığı için şu an için bir bantlama tutturmayla falan tutturuyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz diyorum ve daha fazla uzatmadan videoma başlıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Klavyenin dış tasarımı beni tatmin etti. Burada RGB yazısını RGB ile yazmış. Klavyenin bir tane resmini koymuşlar. RGB ışıklı şekilde. Üstte Lenovo yazısı var. Şöyle yan tarafını çevirdiğimde ise burada direktman bizim lisans bilgilerimiz, gerekli bilgiler, nerede üretildiği var burada arkadaşlar. Arka tarafını çevirdiğimizde ise burada Lenovo'nun açılmış veya açılmamış olmadığını kanıtlamak için etiketlerimiz bulunuyor 2 tane. Ben bunu açtım ve 1-2 haftalık bir size kullanıcı deneyimi sunmak için bir test ettim. Kullandım öncelikle arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Gerçekten klavyenin aydınlatması, RGB desteği gerçekten çok tatlı ve tatmin edici. Çünkü çok güzel gözüküyor gerçekten. Siz de şimdi kamerada da göreceksiniz. Videodan göreceksiniz daha doğrusu. Çok güzel bir deneyim sunuyor. Çok güzel bir ambiyans sunuyor. Materyal kalitesi gerçekten hayal ettiğinizden çok daha iyi. Ben bile bu kadar beklemiyordum. Gerçekten hani ağır, plastiği gerçekten kaliteli olarak gözüküyor. Zaten şimdi incelerken hepsini teker teker anlatacağım arkadaşlar. İsterseniz şöyle yan tarafında Lenovo'nun yazıları var. Bu tarafta da Legion yazımız var. Şöyle göstereyim, inşallah kamerada çıkıyordur. Netlediyse. Burada da Legion yazımız var. Hemen kutumuzu açalım arkadaşlar. Bu kutu açılımı ve ürünün incelenmesi olacak. Videoda bilgisayara bağlamayı da göstereceğim. Bunları part part böleceğim arkadaşlar. İstediğiniz gibi atlaya zıplaya izleyebilirsiniz ihtiyacınız olan kısmı. Ve şunu da söylemek istiyorum. Uzun zamandır bir ürün inceleme çekmediğim için bazı amatörlüklerim olabilir arkadaşlar. Bunun için öncelikle sizden özür diliyorum. Hatalarımı yavaş yavaş düzelteceğim arkadaşlar. Uzun zamandan sonra ilk ürünü incelemem olacak. Umarım beğenirsiniz diyorum. Şöyle hemen açalım arkadaşlar kutumuzu. Ters taraftan açılarak açıyoruz. Şöyle çevirelim. Şöyle açtığımız zaman bizi böyle bir baloncuklu klavye karşılıyor. Daha sonra şurada bir kutumuz var. Bu kutuyu açtığımızda buradan kablo setimiz çıkıyor. Şu şekilde bir kablo setimiz çıkıyor. Daha sonra şunu şöyle içinden aldığımızda, şu köşeye koyalım bunu. İçinden garanti belgemiz ve bizim kısa kullanım kılavuzumuz çıkıyor arkadaşlar. Her zaman her üründe çıktığı gibi. Bunu da kenara köşeye atıyoruz. Seste de biraz şeyler olabilir, bozulmalı olabilir. Mikrofondan aldığım için, yani kulaklık mikrofondan aldığım için bazı problemler olabilir. İnşallah onları da çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi klavyemizi alabiliriz artık ortaya. Şu şekilde ucu altın olan, altın uçlu şöyle bir şeyle geliyor bize. Kabloyla geliyor. Kablosu ciddi anlamda kalın ve şöyle gerçekten sağlam duran bir kablosu var. Şöyle baloncuktan çıkarttığımızda evet, klavye bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir koyalım bunu masamıza. Arkadaşlar klavyeyi ilk açtığımız anda direktman klavyenin kutusundan zaten klavye ve kısa kullanım kılavuzu dışında başka bir şey çıkmıyor. Zaten ne çıkacak bir oyun klavyesinden? Klavyemiz bizi böyle bir şekilde karşılıyor arkadaşlar. Burada bir Legion yazımız var. Şöyle şu şekilde yaklaştırayım size de. Şurada bir Legion yazımız var. Aşağıya indiğimizde burada Legion'ın kendi uygulamasıyla entegre mi değil mi görmemiz için bir ışık koymuşlar. Büyük harf, küçük harf ve numlock açık mı kapalı mı şeylerini eklemişler bizim için buraya. Normal bir klavye dizaynına sahip. Şurada şu iki şeyde bir atamalar var. Şu F12 ile Lenovo'nun kendi
Şöyle bir hemen kameranın şeyini kontrol edeceğim arkadaşlar. Buradaki F12 ile Lenovo'nun kendi ekosistemine giriş yapıyoruz. Yani kendi uygulamasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen bir klavyemizi takalım ve size RGB'nin nasıl gözüktüğünü göstereyim. Şöyle hemen takayım, ondan sonra incelemeye devam edeceğim. Hani ışıklarını görmenizi istiyorum. Şöyle hemen bir bilgisayarıma bağlıyorum. Evet arkadaşlar, bilgisayara bağlamamızı yaptığımız gibi anında direktman kayan ışık şeklinde açıldı. Şu an klavyemizin RGB'sini görüyorsunuz. Gerçekten çok sağlam ve çok güzel bir RGB'ye sahip, 300-350 gibi bir fiyata alabileceğiniz bir klavyeden bahsediyorum. Klavyenin kalınlığı şu şekilde ve gerçekten ağır. Hani şöyle arka kısmında Lenovo Legion yazıyor. Daha sonra burada tutacaklar var, onları da göstereceğim. Burasında şöyle bir alayım. Burasında kaydırmaz pedimiz var, 2 tane, masada çok sağlam durmasını sağlıyor gerçekten. Buralarda bir kaydırmazlarımız var ve bunları açtığımız zaman bu ayaklıkların altında da birer tane kaydırmaz bulunuyor ve bu ayaklıklar böyle yana doğru açılıyor. Yana açıldığı için de klavye çok yüksekte kalmıyor ve kırılma riski daha da azalıyor. Hemen şunları şöyle kapatalım bir öncelikle. Kaydırmazlar var dediğim gibi burada. Burada Lenovo'nun Legion uygulamasına giriş yapmanız için bir QR kodu bulunuyor. Burada Lenovo, altında Legion yazımız var. Şöyle hemen klavyemizi alalım. Şöyle hemen. Arkadaşlar şimdi klavyeyi ilk açtığımızda siz de tamamen aynı şekilde böyle karşılanacaksınız. Şimdi bu klavyenin kısa yollarını ben size anlatarak başlayayım. Çünkü klavye gördüğünüz üzere çok bir anlatılacak bir şey yok. Gerçekten tatlı, böyle güzel bir klavye. Hemen şöyle bir. Klavye gerçekten böyle tatlı, çok güzel ve fiyatına göre performansı gerçekten üst düzey olan bir klavye arkadaşlar. Lenovo'nun zaten ben bilgisayar olsun, mouse olsun veya kulaklık olsun gibi ürünlerini kullandım. Lenovo'nun ürünleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi kısa yollara geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Bu klavyeyi aldığınızda şunu fark edeceksiniz. Diğer klavyelerden çok farklı bir tuş dizilimi var. Nasıl tuş diziliminde farklılık var? Kameradan yüksek oranla gözükemeyecek ama klavyedeki W tuşu daha yukarıda, A, S ve D bir tık daha aşağıda. Bizim numaralarımız daha da yukarıda. Yani bu oyun deneyiminde daha rahat bir şekilde atlamanızı, zıplamanızı sağlamak için sizin elinize özel ergonomik bir yapı kazandırmak amacıyla yapılmış bir şey, kasti yapılmış bir şey. Bu yapılan şey bana çok güzel geldi. Tuşlarda falan daha rahat basabilmeniz için bir inişli çıkışlılık merdiven sistemi şeklinde bir ayarlama yapılmış. Yani W daha yukarıda, Q daha yukarıda, A, S, D gibi bu tuş takımı biraz daha aşağıda. Numlock diyorum. Numaralar daha yukarıda olmak üzere konumlandırılmış klavyede. Klavyedeki geçişleri, RGB geçişlerini veya da oyun modunu açıp kapatmayı Fn tuşuna basarak yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle ışık seviyesini ayarlamayı gösteriyorum. Fn'e basıyoruz. Daha sonra F4 tuşuna bastığımızda bir düşük kademeye geçiyor. Bir daha bastığımızda kapanıyor. Bir daha bastığımızda en yüksek seviyede açılıyor. Yani 3 adet seviyemiz var. Maksimum, bir düşüğü, kapalı. 3 adet seviyemiz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan açalım. Şöyle. 3 adet seviyemiz bulunuyor dediğim gibi bilgisayarımızda. Bu şekilde ışık seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Fn artı F4 tuşuna basarak yapıyoruz. Daha sonra içindeki ışık şeylerini hiç bilgisayar uygulaması kullanmadan türünü, yani nasıl kaysın, nasıl bir görünüm olsun, bunları klavye üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz. Bunu nasıl ayarlıyoruz diye soracak olursan abi, hemen Fn tuşuna basıyorsun. F5'e bir kere bastığında kapalı konuma geçmedi. Şu an nefes alma konumuna geçti. Kırmızılar yanıyor bakın. Yavaş yavaş yükselme oluyor şu anda. Gördüğünüz üzere. Bu böyle bir dizayn. Bir kere daha bastığımızda hareket eden, kayan bir dizayna geçiyor. Her kayıp geri gelirken başka bir renge dönüşerek şu an ortadan başlıyor, kayıyor ve geri geliyor. Bu şekilde bir yol izliyor arkadaşlar. Hemen bir kere daha bastığımızda sade bir renk yanıyor. Yavaş yavaş bu renk değişecek. Hemen bekleyelim. Yavaştan gördüğünüz gibi kırmızıya kayıyor. Böyle yavaş yavaş bir geçiş oluyor. Gözünüzü yormuyor arkadaşlar. Sonra bir kere daha şöyle bastığımızda ise burası mavi, yani part ayarlıyor. Hani kayan RGB değil de burası mavi, burası yeşil, burası sarı, burası turuncu ve burası sarı olmak üzere böyle part yakıyor arkadaşlar klavye. Bence bu da çok güzel gözüküyor ama benim favorim tabii ki de şöyle bir kere daha bastığımızda RGB, kayan RGB, color shift çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle hatta bir size de yaklaştırayım. Gerçekten tuş takımları olsun, içindeki RGB'ler olsun,
Arkadaşlar maalesef telefon standım olmadığı için telefonda bir kayma oldu. Hemen onu düzelttim geldim. Telefondaki bir tutturma yapmıştım. Tutturduğum yerden kaydı. Orayı görmenizi istemediğim için orayı kestim. Telefon böyle tam olarak durmuyor maalesef. Şeyden olduğu için, bir tripodum olmadığı için en yakın zamanda da bir tripod alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin diyorum. Ve videoya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar videoda klavyenin nasıl olduğunu anlattım size öncelikle. Kutu açılımını gerçekleştirdim. Kutuda sadece klavyenin kendisi çıkıyor dediğim gibi. Hani ek bir tuş takımı olsun ya da bir dönüştürücü olsun falan filan hiçbir şey çıkmıyor. Telefona dönüştürmek için falan çıkmıyor. Klavyenin ergonomik tasarımı gerçekten beni çok beğendirdi. Çok tatmin etti diyeyim daha doğrusu. Klavyenin kalınlığı olsun mükemmel dizaynda, ağırlığı gerçekten elinize aldığınızda kaliteli olduğunu gösteriyor. Zaten RGB'lerini görüyorsunuz. RGB kalitesi olarak çok üst düzey bir kalitede, çok güzel bir kalitede arkadaşlar. Hani bu fiyata alabileceğiniz en iyi klavye bu diyebilirim yani. Şöyle hemen klavyemizi tekrar yere koyalım. En son olarak da F12 tuşu, F12'ye bastığımızda şurada gördüğünüz üzere bir ışık yandı. Şöyle hemen size de göstereyim yakınlaştırarak. Oradaki tuşumuz aktif oldu. Şöyle hatta bir kapatıp açayım. Gördüğünüz gibi oradaki tuşumuz aktif oluyor ve bizim Lenovo Legion oyun modumuz açılıyor. Bu oyun modu bize ne gibi yararlar sağlıyor? Daha seri, daha tepkideki hızlılık sağlıyor. Yani bastığınız bir tuşun daha hızlı bilgisayara iletilmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde online FPS oyunlarında daha bir ayrıcalıklı oluyorsunuz diye söylüyorum arkadaşlar. Artık isterseniz bir de bilgisayarımıza geçelim ve bilgisayarımız üzerinden nasıl Lenovo'nun Legion uygulamasına bağlarız ya da Legion uygulamasını nereden indiririz bunları size göstereyim arkadaşlar. İsterseniz bilgisayara geçelim arkadaşlar artık. Herkese selam arkadaşlar. Bilgisayarımıza geri döndük. Şimdi bilgisayardan size nasıl yapacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Önce Lenovo'nun uygulamasını nasıl indireceksiniz bulmak bir tık zor. Aşağıya hepsinin linkini teker teker koyacağım arkadaşlar. Uygulamayı indireceğiz. Uygulamanın kurulumu zaten basit bir uygulama kurulumu. Daha sonra klavyemizi bağlayacağız ve içindeki yapılandırmaları nasıl eşleyeceğinizi göstereceğim. Ve videomuzun sonuna geleceğiz artık arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar diyorum ve daha fazla uzatmadan hemen videoya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle aşağıda bırakmış olduğum Lenovo'nun kendi web sitesinin linki var. Lenovo Gaming Legion K300 için olan ana menüsü dizayn edilmiş bir web siteyle karşılaşacaksınız aşağıdaki linke bastığınızda. Daha sonra buraya geldikten sonra arkadaşlar aşağıya doğru şöyle biraz ineceksiniz ve Driver and Software'a basacaksınız. Daha sonra bu sekmede aşağıya doğru biraz indikten sonra sizde bu panel kapalı olacak. Buraya geleceksiniz ve şurada gördüğünüz gibi büyütme şeyine basacaksınız. Daha sonra gördüğünüz gibi bir 3 KB'lık bir 15 MB'lık 2 tane uygulama karşılayacak sizi. Siz üsttekini indireceksiniz yalnızca. Üsttekinde yanında indirme sekmesi var. Buna bastığınızda nereye indireyim diye soracak ve bunu kaydete bastığınızda bilgisayarınıza kolaylıkla inecek arkadaşlar Lenovo Legion. Lenovo Legion'ı bilgisayarınıza indirdikten sonra direktman normal standart bir setup olarak bu uygulamayı kuruyorsunuz. Hani hiçbir zorluğu yok. Hani zorlandığınız kısımlar olursa aşağıda bana yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Ya da sormak istediğiniz şeyler için. Buradan bu uygulamayı kurduktan sonra şöyle hemen bu sayfayı aşağıya atabiliriz artık. Burayla bir işimiz kalmadı. Şöyle de bir de kayıta bakalım. Lenovo'nun Legion uygulaması açıldı. Şimdi diyor ki cihaz algılanamadı, lütfen cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Ben şu an klavyenin bağlantısını söktüm size, hani sıfırdan kurulduğunu göstermek için. Direktman uygulama önünüze açıldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Hemen klavyeyi bağlayacaksın. Şöyle klavyemizi bağladığımız anda K300 diye Lenovo Legion'ın kendi uygulamasında gözüküyor arkadaşlar. Uygulama tanıyor. Şimdi buradan yapılandırabileceğimiz ayarlar şunlar. Ben buraya yeni bir profil de açtım. Hani farklı bir yapılandırma ayarı var mı diye. Yok arkadaşlar. Hani profil 1 üzerinden farklı bir ayar istemiyorsanız oyunlara özel ya da günlere özel tek bir profilden yönetebilirsiniz bütün işlemlerinizi. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada klavyemizin şuna bastığımızda hangi modda çalışmasını istediğini soruyor. Bu modlara nasıl geçiyorduk? Fn F5'e bastığımızda bu modlar arasında geçimi zaten biz sağlayabiliyorduk. Ben size bunu açıklamıştım arkadaşlar. İsterseniz de uygulama üzerinden bunları ayarlayabilirsiniz. Özür diliyorum, biraz boğazım gıcık yaptı arkadaşlar. Burada surf, nefes alma, sürükleme, statik 5 bölge ve nefes alma 5 bölge olarak ayrılmış. Peki sorabilirsin, nefes alma ve statik niye 2 tane?
Şu yüzden iki tane arkadaşım, mesela bunlar normal size F5 ile geçtiğim ayarlarda, ama şu son ikisi farklı. Nasıl farklı Faruk? Şöyle farklı abi. Statik 5 bölgeye bastığımda diyor ki bana bu bölgem ne renk yansın diyor. Mavi diyorum mesela, ya da buradan istediğiniz gibi daha fazla diyerek paletten de renk seçebilirsiniz. Burası mavi olsun dedim mesela. Burası mor olsun dedim. Burası mor olsun dedim tekrar. Daha sonra burası da hani güzel bir renk olsun, şöyle sarı olsun dedim. En son olarak da şöyle tekrardan beyazımsı bir renk yapalım, numlock güzel gözüksün dedik. Bunları böyle seçtiğimiz şekilde şu anda klavyemizde gösteriliyor, aydınlatılıyor. Şu an ekrana fotoğrafı çıktı arkadaşım, o şu anki aydınlatmanın. İstediğin gibi buradan yapabiliyorsun. İstediğiniz gibi bu uygulama sayesinde dizayn edebiliyorsunuz klavyenizin tuş atamalarını. Maalesef ki şöyle hani ben bu sırayı turuncu yapayım, bu sırayı yeşil yapayım, bu sırayı mavi yapayım gibi bir yapılandırması yok maalesef. Zaten 300-350 lira gibi bir fiyata aldığımız bir klavyeden onları da beklemek çok fazla olurdu. Çünkü uygulamada, yani uygulama açısından çok bir yapabileceğimiz etkileşim olmasa da klavye kalitesi olarak, materyal kalitesi olarak gerçekten çok üst düzey bir klavye arkadaşlar. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır diyorum ve uygulamaya devam ediyorum arkadaşlar. Statik 5 bölgeden sonra nefes alma 5 bölge var. Bununla da sadece yanıyor, artıyor rengi, daha sonra azalarak sönüyor. Artıyor ve azalıyor. Tekrar dediğim gibi 5 bölge olarak istediğiniz gibi istediğiniz renklerle dizayn edebiliyorsunuz arkadaşlar diye söylüyorum. Alttaki sekmemiz ise hız. Bundan hızı açıp kapattığımızda RGB'nin, atıyorum şunun için söylüyorum, surf için söylüyorum, bunu fulllediğinizde, şöyle fullleyelim. Şu an ekranda videosu çıktı. Daha hızlı bir şekilde kayıyor ya da bunu yavaşlattığımızda daha yavaş bir şekilde kayıyor arkadaşlar. Bizim bu RGB'lerimiz. İstediğiniz şeye göre bunları özelleştirip ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulama Lenovo'nun Legion uygulaması üzerinden diyorum ve artık daha da fazla anlatacak bir şey kalmadı. Oyun kipi konusunda çok da işinize yarayacak bir şey değil. O yüzden anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Oyun kipi nedir ya da kullanacak olanlar varsa videoyu daha da fazla uzatmamak için, hani milletin sıkılmaması için aşağıda bana sorabilirler yorumlar kısmında. Bütün yorumlarınıza kesinlikle ama kesinlikle cevap veriyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, istediğiniz gibi takıldığınız noktaları ya da çekmemi istediğiniz şeyleri ya da klavye ile ilgili şeyleri bana aşağıdaki yorumlardan sorabilirsiniz diyorum arkadaşlar ve videomu sonlandırıyorum. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bay bay.